Zekayı artırmanın 5 bilimsel ve çılgın yolunu öğrenmek ister misin? Beyninin daha hızlı çalışmasını mı istiyorsun? Daha zeki olup insanlara bunu bilmiyor musun diye hava atmak mı istiyorsun? O zaman doğru yerdesin. Bugün zekayı artırmanın bilimsel yollarını konuşacağız. Ama baştan uyarayım. Bu yöntemleri kullanırsan süper zeka olup dünyayı ele geçirme riskin var. Şaka şaka. Ya da belki de değil. Aslında bu yöntemler o kadar etkili ki, insanlık tarihini değiştirebilecek kadar zeki olabilirsin. Hazır mısın beyninin gizli odalarının kapılarını aralamaya? Hazırsan kemerlerini bağla, çünkü beyin fırtınasına başlıyoruz. Beynini geliştirmek istiyorsan, ona yeni şeyler vermelisin. Beyin, sürekli olarak yeni bilgiler ve deneyimlerle beslenmek ister. Ona ne kadar çok farklı uyaran sunarsan, o kadar güçlü ve esnek olur. Yani, her gün aynı diziyi izleyip aynı yemeği yemek yerine, beynine biraz meydan oku. Yeni tarifler denemek, farklı kültürlerin yemeklerini pişirmek bile beynin için harika bir egzersiz olabilir. Tıpkı bir kas gibi, beyin de çalıştıkça gelişir. Fiziksel egzersizler kadar, zihinsel egzersizler de önemlidir. Bulmacalar çözmek, strateji oyunları oynamak, beynini aktif tutar. Yeni bir şeyler öğrenmek, beyin hücreleri arasında yeni bağlantılar kurar ve bu da seni daha zeki, daha hızlı ve daha havalı yapar. Mesela yabancı dil öğrenmek. Bu beynin için mükemmel bir meydan okuma. Yeni bir dil öğrenmek, beyni en çok çalıştıran şeylerden biri. Dil öğrenme süreci, beynin farklı bölgelerini aynı anda çalıştırır. Düşünsene, bir anda farklı bir dilin gramer yapısını çözmeye, yeni kelimeler öğrenmeye ve o dilde düşünmeye başlıyorsun. Bu süreç, beynin için tam bir maraton gibidir. Bu, beynin için tam bir egzersiz. Beynin, bu tür zorluklarla karşılaştığında daha da güçlenir. Ama Google Translate'e fazla güvenme. Kendi çabalarınla öğrenmek, beynin için çok daha faydalı. Beynini kandırmaya çalışma, yoksa seni ele verir. Kısa yollar yerine, gerçek öğrenme yollarını tercih et. Ya da enstrüman çalmayı dene. Müzik aletleri çalmak, beynin farklı bölgelerini aynı anda çalıştırır. Gitar çalmayı öğrenmek, beyni süper hızlandırıyor. Müzik, beynin hem sağ hem de sol yarım küresini aktif hale getirir. Parmakların tellerde dans ederken, beynin de aynı anda bir sürü farklı işlemi gerçekleştiriyor. Bu, koordinasyon ve konsantrasyon becerilerini artırır. Biraz daha ileri gidip davul çalmayı öğrenirsen, belki de aynı anda 4 farklı şeyi düşünebilirsin. Davul çalmak, ritim ve zamanlama becerilerini geliştirir. Tabii, komşuların buna ne der bilemem. Ama kulaklık kullanarak bu sorunu çözebilirsin. Yeni bir hobi edinmek de harika bir seçenek. Hobiler, stresi azaltır ve yaratıcılığı artırır. Fotoğrafçılık, resim yapmak, origami, kod yazmak. Seçenekler sınırsız. Her biri beynin farklı bölgelerini çalıştırır. Önemli olan, seni heyecanlandıran ve beynini çalıştıran bir şeyler bulmak. Bu, yaşam kaliteni de artırır. Kim bilir, belki de bu hobin sayesinde bir gün ünlü bir sanatçı ya da yazılımcı olursun. Hayal gücünü serbest bırak. Unutma, beynin de tıpkı senin gibi macera arıyor. Yeni yerler keşfetmek, yeni deneyimler yaşamak, beynini canlandırır. Onu monotonluktan kurtar, yeni şeyler keşfetmesine izin ver. Rutinleri kırmak, beynin için taze bir nefes gibidir. Göreceksin, sana minnettar kalacak ve seni çok daha zeki biri yapacak. Beynini şımart, hayatını zenginleştir. Kitap okumak zekayı artırıyor. Ama Instagram'da okudum diye paylaşmak için okumaktan bahsetmiyorum. Gerçekten içine dalarak, karakterlerle bağ kurarak ve hikayenin derinliklerine inerek okumaktan bahsediyorum. Yani elinde kitapla poz verip aslında tek bir sayfa bile okumamışsan, beynin sana teşekkür etmeyecek. Kitap okumak sadece bir gösteriş aracı olmamalı. Gerçekten düşünerek, analiz ederek okursan, beynin yeni bağlantılar kurar. Bu bağlantılar senin problem çözme ve yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirir. İyi bir kitap, seni bambaşka dünyalara götürebilir, farklı kültürlerle tanıştırabilir, hatta tarihte yolculuk yapmanı sağlayabilir. Bu yolculuklar, senin empati yeteneğini de artırır. Düşünsene, elindeki kitapla birlikte, Antik Mısır'da piramitlerin arasında dolaşıyorsun ya da Sherlock Holmes'le Londra sokaklarında suç çözüyorsun. Bu deneyimler, hayal gücünü genişletir. Kitap okurken, karakterlerin yerine kendini koy, olayları sorgula, tahminlerde bulun, beynini aktif olarak kullan. Bu, seni daha iyi bir düşünür yapar. Böylece sadece okuduğun kitabı değil, aynı zamanda eleştirel düşünme, problem çözme ve empati gibi becerilerini de geliştirirsin. Bu beceriler, hayatının her alanında işine yarar. Ve en güzeli, kitap okuyarak gerçek hayatta asla yaşayamayacağın deneyimleri beyninde simüle edebilirsin. Bu simülasyonlar, seni daha yaratıcı ve yenilikçi yapar. Mesela, uzayda bir astronot olmanın nasıl bir şey olduğunu merak ediyor musun? Kitaplar, bu merakını gidermenin en iyi yoludur. Ya da bir şatonun gizli geçitlerinde hazine aramak? Kitaplar seni bu maceralara sürükler. Kitaplar sayesinde tüm bunları ve daha fazlasını deneyimleyebilirsin. Her sayfa yeni bir maceranın kapısını aralar. Unutma, her kitap yeni bir dünyanın kapısıdır. O kapıları arala ve beynini keşfe çıkar. O kapıları arala ve beynini keşfe çıkar. Kim bilir,
Belki de bir sonraki büyük fikrin tohumlarını bir kitap sayfasında bulursun. Kim bilir? Belki de bir sonraki büyük fikrin tohumlarını bir kitap sayfasında bulursun. Kitaplar seni her zaman şaşırtabilir ve ilham verebilir. Evet, spor yapmak sadece kasları değil, beyni de güçlendiriyor. Ne alaka, demeyin. Bilimsel olarak kanıtlanmış bu. Koşmak, yürümek, dans etmek, hepsi, beynin oksijen almasını ve daha iyi çalışmasını sağlıyor. Düşünsenize, spor yaparken vücudunuzdaki kan akışı hızlanır, kalp daha çok çalışır ve bu da beyne daha fazla oksijen gitmesi demektir. Yani beyniniz adeta turbo moduna geçiyor. Spor yapmak aynı zamanda stresi azaltır, enerji seviyenizi yükseltir ve odaklanmanıza yardımcı olur. Yani hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha sağlıklı bir birey olmak istiyorsanız, sporu hayatınızın bir parçası haline getirmeniz şart. Hangi sporu yapacağınız size kalmış. Önemli olan, hareket etmek ve vücudunuzu çalıştırmak. İster açık havada koşun, ister spor salonuna gidin, isterseniz evde dans edin, fark etmez. Yani beynini geliştirmek istiyorsan, spor salonuna gidip beyin günü diye bağırabilirsin. Tabii, insanların sana garip bakabileceğini de göz önünde bulundurman lazım. Stres beyni mahveder. O yüzden beynine biraz sakinleşme molası vermelisin. Günlük hayatın koşuşturmacası, sürekli gelen bildirimler, trafik, iş stresi. Bunların hepsi beynimizi yoruyor ve verimliliğini düşürüyor. Beynimiz sürekli bu tür stres faktörleriyle başa çıkmak zorunda kaldığında zamanla yıpranır ve işlevselliği azalır. İşte tam da bu noktada meditasyon devreye giriyor. Meditasyon, zihninizi sakinleştirmenin ve yeniden şarj etmenin harika bir yoludur. Meditasyon, beyninizi gereksiz düşüncelerden arındırmanıza, odaklanmanızı artırmanıza ve stresi azaltmanıza yardımcı olur. Düzenli meditasyon, zihinsel sağlığınızı iyileştirir ve genel yaşam kalitenizi artırır. Düşünsenize beyniniz için bir nevi spa keyfi gibi. Meditasyonun odaklanmayı artırdığı kanıtlandı. Ama eğer meditasyon yaparken acaba ne yiyeceğim diye düşünüyorsan pek etkili olmayabilir. Bu yüzden meditasyon sırasında zihninizi boşaltmak çok önemlidir. Meditasyon yaparken zihninizi boşaltmaya çalışın, nefesinize odaklanın ve anda kalın. Bu, zihinsel berraklık ve huzur getirir. Göreceksiniz, meditasyon sonrasında kendinizi daha dingin, daha odaklanmış ve daha enerjik hissedeceksiniz. Derin düşünmek de beyninizi çalıştırmanın harika bir yoludur. Bir konuyu ele alın, farklı yönleriyle düşünün, sorgulayın, analiz edin. Bu süreç, beyninizin yeni bağlantılar kurmasına ve daha yaratıcı düşünmesine yardımcı olur. Kendinize neden, nasıl, peki ya gibi sorular sorun. Bu tür sorular, beyninizi daha derinlemesine düşünmeye teşvik eder. Beyninizi ne kadar çok çalıştırırsanız, o kadar çok gelişir. Unutmayın, beyniniz de tıpkı sizin gibi dinlenmeye ve yenilenmeye ihtiyaç duyar. Ona bu fırsatı verin ve meditasyonun ve derin düşünmenin faydalarını keşfedin. Bu alışkanlıklar, zihinsel sağlığınızı ve genel yaşam kalitenizi büyük ölçüde iyileştirebilir. Beyninin düzgün çalışmasını istiyorsan, ona doğru yakıtı vermelisin. Tıpkı bir arabaya benzin koymanız gerektiği gibi, beyninizin de düzgün çalışması için doğru besinlere ihtiyacı var. Omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar, vitaminler, mineraller, bunların hepsi beyninizin sağlıklı ve zinde kalması için olmazsa olmazlar. Omega-3, özellikle balıkta bol miktarda bulunur ve beyin fonksiyonlarını destekler, hafızayı güçlendirir. Antioksidanlar ise, beyninizi serbest radikallerin zararlarından korur ve yaşlanmayı geciktirir. Yani, bol bol meyve, sebze, yeşil çay tüketin. Sağlıklı yağlar da beyniniz için çok önemlidir. Avokado, zeytinyağı, fındık gibi besinler, beyninizin yapı taşlarını oluşturan sağlıklı yağları içerir. Uyku da en az beslenme kadar önemlidir. Uykusuzken kendini aptal gibi hissediyorsan, bunun bir nedeni var. Uyku, beynin bilgileri işlediği, hafızayı güçlendirdiği ve kendini yenilediği en önemli zaman. Yeterince uyumadığınızda, beyniniz tam kapasite çalışamaz ve odaklanma sorunları, hafıza problemleri, yorgunluk gibi sorunlar yaşarsınız. Eğer gece geç saatlere kadar video izliyorsan, bu videodan sonra hemen uyumaya git. Beynin sana teşekkür edecek. Özetle, beynin süper güçlerini ortaya çıkarmak için, yeni şeyler öğren, kitap oku, spor yap, meditasyon yap ve doğru beslen. Bu 5 basit adımı hayatınıza geçirerek, beyninizi canlandırabilir, zekanızı artırabilir ve hayatınıza yepyeni bir soluk getirebilirsiniz. Peki, sizce zekayı artırmanın en etkili yolu hangisi? Yorumlara yazın, belki birlikte bir süper beyin topluluğu oluştururuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ama unutma, bu bilgileri başkalarıyla paylaşarak zekanı daha da güçlendirebilirsin. Takip etmeyi unutma.